arkadaşlar, nasılsınız? Vietnam'ın Hue isimli şehrindeyim. Yani böyle ortalarına doğru biraz daha güneye indim. Hava sisli, puslu, yağmurlu, yani soğuk değil ama sürekli bir ahmak ıslatan modunda. O yüzden burada çok fazla durmak istemiyorum. Şöyle bugün bir yatar kalkar, yarın da buradan ayrılırım diye düşünüyorum. Hue aslında gerçekten daha uzun kalmayı hak eden bir yer. Çünkü Vietnam'ın kültürel açıdan en zengin şehirlerinden biri. Biraz Hue'den bahsetmeye başlayayım, etrafı gezelim. Bu bir gün içinde görebildiğimiz kadarını görelim. Sonra da buradan daha güneye, daha sıcaklara gidelim, olur mu? O kadar çok motor var ki bir yerde karşıdan karşıya geçmek imkansız gibi bir şey ya. Yani atman gerekiyor kendini yola. Bu gördüğümüz nehrin ismi Parfüm Nehri. Hemen şu köprünün ismi de Trang Thien. Fransız mimarı Gustave Eiffel tarafından tasarlanmış bu köprü. Hue 1885 yılında Fransızlar tarafından işgal ediliyor ama Nguyen Hanedanı bu sömürge dönemi altındayken de yine sembolik bir kraliyet gücü olarak varlığını sürdürmüş. Bu dönemde şehirde Fransız mimarisi etkileri de görülmeye başlamış yine. Burası Hue Citadel, yani Hue'nin içerisindeki bir kraliyet kompleksi diye düşünebilirsiniz. 1802 yılında Nguyen Hanedanı tarafından inşa edilmiş. Nguyen Hanedanı da bu arada Vietnam'ın son kraliyet ailesi. 143 yıl boyunca Vietnam'ın başkenti ve yönetim merkezi olmuş burası. Ve Çin'in Pekin'deki yasak şehrine gitmiştik ya, gezememiştim gerçi, içeriye almamışlardı ama oradan ilham alınarak yapılmış burası da. Yaklaşık 10 kilometrelik bir savunma duvarı ile çevrilmiş. İçinde pek çok saray, tapınak, bahçeler, göller, işte tiyatro falan pek çok şey bulunuyor. Vietnam Savaşı sırasında ciddi hasarlar görmüş ama birçok kısmı restore edilmiş tekrardan. Giriş ücreti 200.000 dong, yani yaklaşık 8 dolar gibi düşünebilirsiniz. Birazdan buradan ayrılıyorum. Hoi An'a doğru 3 saatlik bir otobüs yolculuğum olacak. Şimdi Acenta'da bekliyorum otobüsü. Gelir gelmez hemen yemeğe düştüm. Hostelime yerleştim. Çok şirin bir yerdeyim. Gündüz gözüyle çekim alacağım size. Yağıyor ama yapacak bir şey yok. Menüde fiyatlara baktığımız zaman karides söyledim. Tatlı ekşi soslu 75.000, işte 100 liradan az. Pilavla birlikte geliyor. Böyle şöyle fiyatları şöyle bir görün. Çok daha pahalı yerler de var. Çok daha uygun yerler de var. Burasının puanı çok yüksekti diye geldim. Ölüyorum açlıktan. Vietnam yemekleri yıkılıyor. Yani ne yediysem o kadar lezzetliydi ki. Çok uygun fiyata hiçbir zaman yanıltmıyor yani. Hep çok güzel çıkıyor. Sokaklar böyle. Gece şöyle bir görmüş olalım. Çok çekim alamayacağım çünkü. Çok yağmur yağıyor. Ve günaydın. Hoi An sabahından günaydın. Kahvaltımı yaptım. Şimdi keşif için çıktım. Burada olay yine ya motor ya bisiklet kiralayıp geziyorsun. Bisiklet kirasını otel 50.000'e, motoru da 150.000'e veriyor. Genelde böyle fiyatlar. Ama ben yürüyerek önce bir keşfetmek istiyorum. Bir gün daha uzattım kalışımı burada. O nasıl bir ağaç ya? O nasıl bir ağaç? Yaklaşalım. Hello. Bu böyle bir gövde yok. Sokaklar anormal güzeller. Bu fenerler de çok tatlı gözüküyor. Gece de ayrı güzel ışıklanıyor, dün gördük. Güneş vursa daha da güzel olacak. Hep aynı şeyi söylüyorum ama yarın buraya güneş geliyor. Buradan ayrılmadan önce güneşli halinde bir görmüş olacağım. Hep böyle takımlar, gece elbiseleri, terzi işi, içeride üstüne göre ölçüler alınıp dikiliyor. Burada da görüyorsunuz, bakın dikiş yapıyorlar. Thank you. No, thank you. I'm just looking. Bye bye. Have a good day. Deri de meşhur. Burada pek çok derici dükkanı gördüm. Girip içeri bir fiyatlara bakalım.
Hello. Bak burada seçiyorlar mesela şu anda. Onu özel yapacaklar sanıyorum. Misal yazıyor mu fiyat altında falan? Yazmıyor ya. Bunlardan çok sık görebilirsiniz altar. Yani herhalde bu da bir altar. Bilmiyorum başka bir isim koyuyorlar mı buna ama. Yine bakın meyveler falan bırakılmış. Her dükkanda var. İşte bereket getirsin, şans getirsin. Şimdi arkadaş meşgul diğer turistlerle ilgileniyor. O yüzden çıktım. Başka yerde bakarız yine. Rengarenk ya, çok şirin. Bu gördüğünüz nehrin ismi Tubon Nehri. Şöyle yaklaşalım. Bunun üzerinde de tabii ki yine turlar murlar oluyor. Zaten görüyorsunuz pek çok sandallar, tekneler, bir şeyler var. Hoi An, Vietnam'ın en ünlü tarihi şehirlerinden biriymiş arkadaşlar. Özellikle Eskişehir bölgesi, yani şu anda bulunduğum bölge UNESCO Dünya Mirası listesinde. Yine burası da 15. ve 19. yüzyıllar arasında önemli bir ticaret limanıymış burası. Bu dönemde Çin, Japonya, Hindistan ve Avrupa'dan gelen tüccarların da buluşma noktası olmuş. O yüzden hani kültürel çeşitlilik mimarisine de yansımış. Mesela Çin etkisiyle tapınakları, işte ahşap sütunları, oymalı süslemeleri görüyoruz. Çin mimarisi etkilerini görüyoruz yani. Japon köprüsü var mesela. Japon tüccarlar tarafından 16. yüzyılda inşa edilmiş o köprü. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Ve yine tabii Fransız sömürgesi olduğu için zamanında Fransız etkisini de görüyoruz ama diğer şehirlerdeki kadar sık görmüyormuşuz. Yani burada gördüğünüz bu sarı renkler, ahşap evler, işte fenerler falan hep Vietnam'ın yani yerel Vietnam etkisi. Ama dediğim gibi yine pek çok kültürün etkilerini görebildiğimiz UNESCO Dünya Mirası listesinde olan şirin bir yerimiz Hoi An'da. Şimdi elbise deniyorum. Burada böyle hemen üstüne göre yaparız dediler. Üstümdeki elbisenin fiyatı 200 bin. Bakalım şimdi. Yeah, this one if you like, I lock Taylor, I fix for you here. Ha, okay. Yeah, thanks. Arkası böyle. Ve fiyatı 200 bin, dediğim gibi 1.4 ile çarpıyoruz. Where you come from? Türkiye. Yes, yes. In dollar, about $8. 8 dolar, okay. 8 dolar sadece ya. Şaka gibi. Çok beğendim. Başka renkleri de var, deneyelim. Bu da sarı olanı. Evet. Bu da böyle oldu. Bu da siyah olanı. Ama bunun fiyatı 2 katı daha fazla diğerlerinden. Biraz bol geldi. Ayna da o kadar tozlu ki. Yine arkası şöyle açık. İkisini de aldım. Fiyatını 320 yaptılar ikisi bir arada. Şimdi göğüs kısmında bunda bir işlem yapılıyor. 320 çarpı 1.4 işte 450 lira gibi bir şeye geldi iki elbise. Yıkılıyor ama çok yakıştı bence. Çıktım şimdi dükkandan, nereye bakacağımı şaşırıyorum. O kadar rengarenk ve her yerde bir şey var ki. Şuradan girelim. Burada para bozma işleri çok kolay. Yani o dükkanda mesela direkt benim dolarımı bozdular. Hemen donk verebiliyorlar yani. Kredi kartı hiç kullanmadım. Yanımda biraz nakitim vardı diye dolarlarım, onları bozarak kullanıyorum. Kart da geçiyor pek çok yerde. Bu arada konuşurken içinden geçtiğim köprü Japon köprüsü. Şöyle dışından göstereyim size. Az önce bahsettiğim köprü. Sanat galerileri falan. Yine içinde kaybolduğum bir kasabadayım. Hem yürüyerek ulaşabiliyorsun her yere. Hiç harita kontrolü yapmana gerek yok. Kafana göre yürü çünkü her yeri ayrı renkli ve güzel. Böyle yani ulaşım derdin yok. Fiyatlar uygun. Huzurlu, güvenli bir yer. Burada da yine bir galeri var. Vallahi nasıl oldu anlamadım. Bu Japon köprüsünü bir daha geri geçerken para istediler, durdurdular. Dedim yok, ben ücretsiz geçmiştim. Old Town'a giriş ücretli dediler. Ben de o köprüden geçmedim, bir daha başka yerden geçtim. Sonra yürüdüm bayağı. Şimdi tekrar böyle ta ilerlerden
Yine geri döneceğim Old Town'un içine doğru. Yine ticket istediler. Giriş ücretli dediler. Ben Old Town'u da ücretsiz gezdim. Buranın böyle ek kapısı meşhurmuş. Yani yumurtalı kahve. Tarçın var üstünde ya. Ya bildiğin salep gibi. Yumurta tadını alıyorum. Karamel gibi bir şey de koymuşlar. Böyle hafif şekerli. O neyse ki baskın, yoksa biraz bekleyince böyle yapınca yumurta tadını hissediyorum. Ama çok hafif. Fena değil. Bir daha içmem. Kahvemizi içtiğimize göre, daha doğrusu içemediğimize göre, bitiremedim ya. Tekrar yürüyüşe devam. Evet, burası böyle yemek yeriymiş. Hello. Đi ra ở đây họ bận nhiều lắm mà không có đi. Fiyatlar tabii neredeyse yarı yarıya düştü buraya gelince. Böyle pek çok bina var. İçine girip gezebiliyorsunuz. Geleneksel evlerini falan da yine böyle turistik açmışlar bazı yerleri. Hepsi ücretli. Türkiye. Ben burada batarım. Az önce bir tane de pantolon aldım. Ama o kadar güzel ki arkadaşlar. Ya çok orijinal bir kere. Çok seveceksiniz. Çok seveceksiniz. Ben bayıldım. 280 liraydı. Aldım. Çok hafif böyle küçük parçalar tercih ediyorum. Taşıması kolay olsun diye. Böyle şu an 2 elbise, 1 pantolon, bir tane de bileklik aldım. Ana caddelerden kaçıyorum. Çok gürültülü. Böyle ara sokaklar oluyor. Daracık. 2 işte caddeyi birleştiren. Onlardan birindeyim ve baksanıza şu mimariye, renklere falan. Çok hoş bir sokakmış burası da. Buralarda da yine yemek yerleri var. Çok orijinal ya. Hiçbir paralı yere girmedim. İşte binalara, ne bileyim, böyle bir sürü bir şeyler var yani gezebileceğin. Çok fazla bu tarz yer gördüğüm için onun yerine kıyafeti harcayabiliyorum şu anda, o yüzden. Bak, kendimle hala hesaplaşmalar devam ediyor. Binalarda kullanılan bu sarı rengine de deli oldum. Çok tatlı bir ton değil mi ya? Ne cart ne hardal, ikisinin ortası. Kokusu çok güzel, çok hoşuma gitti. Film sahnesi gibi değil mi ya? Çek çek doyamıyorum ki ben. Ki güneş yok, bir şey yok ama o kadar renkli ki yine de çok güzel gözüküyor. Bu Old Town'da yeme içme biraz daha yüksek fiyatlı. Yani genele göre, Vietnam'ın geneline göre çok turistik bir yer olduğu için. Ama böyle bayağı güzel bir yer oturdum. Bira söyledim. 60 lira biranın fiyatı. Yemeğimi akşam benim oralarda, hostelin oralarda yiyeceğim. Daha uyguna çıkacak. Yine buralara özgü bir şey bu. Banh mi deniyor. Şöyle ekmeklerin arasına seçiyorsun. Burada şu anda ya ekmeği de göstereyim. Şöyle bizim ekmekler gibi aslında. Meşhur bu bölgede. İşte tavuklu, domuzlu, etli, artık nasıl istersen. Vejetaryen sandviçler. 25.000 fiyatı, işte 30 liralar falan.
Yani bir yemek kısmeti olmadı ama yani bu ekmeklerinden çok yedim tabii. Etli noodle söyledim. Etli sebzeli. 80 bin yani 110 lira civarı. Böyle bir yerdeyim. Mis gibi koktu. Birazdan uçağım var. Ho Chi Minh'e geçeceğim. Bu çantamın 7 kilo olması gerekiyor. Bir de elde taşımak için bir hakkım var. Ukulele çantasının içine doldurdum bir sürü bir şey. Bu da artık 7 kilo olduğunu bilmiyorum. Bir sürü bir şey de üstüme giyip cebime bataryayı falan koymayı düşünüyorum. İşte hoparlörü falan üstüme asacağım artık. Bir yol bulacağız, umarım ekstra çıkmaz. Müthiş bir yolculuk geçiriyorum. Saatlerdir yoldayım diyebiliriz. Yani önce acenta yanlış bilgi vermiş, bana bagajdan bir geçirdiler. Ondan sonra uçağım 1,5 saat rötar yaptı. Ondan sonra uçak indi ve bütün havaalanını otobüste dolaştık. Herhalde bir 10 dakika falan gezmişizdir. Sonra geldik, bagajımı alacağım. Tam yarım saat sonraya veriyor tahmini bagajı alabilme şeyi. Bagajımı da aldılar çünkü yanıma alamadım. Bu arada hostel sabah mesaj atmış. Eğer onaylamazsanız iptal ediyoruz diye. Bakalım hostelim duruyor mu? Saat bu arada 12 olmak üzere gece. Buradan son otobüs kaçtı ben geciktiğim için. Taksi ayarlayacağım herhalde. Gittiğimde otele girebilecek miyim ona da bakacağız falan. Yani müthiş bir gün geçiriyorum arkadaşlar. Acayip yoruldum. Gerçekten bittim yani. Hadi hayırlısı. Motora bindim. 120'ye götürüyor. Taksi 200'ün üstünde istiyordu. Kask da hiç tutmuyor. Hiç. Ve Ho Chi Minh'e vardım arkadaşlar. Burası Vietnam'ın güneyinde. Şu anda 30 dereceler. Nasıl kıyafetim? Yanıyor, yanıyor. Bu arada bu pantolon Hoi An'dan aldım. Biliyorsunuz orada zaten gezdik oraları. Ne böyle yer üstümde yokmuş gibi. O kadar rahat ki, incecik. Şehre geri dönecek olursak da. Buranın eski adı Saigon. Ama Vietnam'ın bağımsızlık lideri Ho Chi Minh'in ismini alıyor bir süre sonra. Vietnam'ın en büyük, en kalabalık şehri. Ho Chi Minh o zamanlar Kuzey Vietnam'ın lideri. Tabii Kuzey ve Güney'i birleştirmek istiyor. Bu mücadele de zaten Vietnam Savaşı'nı başlatıyor. Savaş 1955-75 tarihleri arasında, hatırlayalım. Maalesef Ho Chi Minh 69'da hayatını kaybediyor. Yani birleştiğini göremiyor ama tabii ki mücadelesi devam ediyor ve 1975'te Kuzey ve Güney birleşiyor. Buralar şirinleşti. Daha böyle bir sempatik bir hal aldı şu anda. Değişik olmuş şurası, bakın her katında ayrı bir kafe var. Burası festival alanı gibi bir şey. Burası bu arada şu anda yeni yılını kutlayacak ve tatile girecek. 27'sinde miydi? Yanlış olmasın bu aralar. Yani onların yeni yılı Ocak sonuna doğru kutlanıyor Vietnam'ın. Akın akın, yaldır yaldır geliyorlar. Abi ne tutuyor? Tutamadı. Ben katedrale gidene kadar akşamı ettim. Daha varmadık yani, daha bu tarafta. Yürümekten oradan oraya, şu sokak nereye çıkıyor, burası nereye çıkıyor falan derken. Şunun içine de bir bakalım. Hello. Burası da Notre Dame Katedrali ama tadilatta şu anda şu bölümü. Ön tarafına, yani herhalde ön tarafı orada, bilmiyorum. O tarafa bir geçip bakalım girebiliyor muyuz? Burası da Book Street'miş, yani kitap caddesi. Bir sürü sağlı sollu kitapçılar görüyoruz. Yine katedrale dönemedim fark ettiyseniz. Bir noktada gideceğiz. Ne güzel düşünülmüş ama. Hem böyle kitaplıklar var, oturuyorsun, kafe. Açık hava, yani bir kütüphaneden farklı olarak. Kahveni içerken okuyabiliyorsun. Bizde de var tabii ki böyle kitapçılar içinde kafeleri falan ama burası böyle bütün sokak boyunca. O yüzden hoş olmuş.
Hadi mi gidelim artık katedrale? Açıksa. Bu tarafı da oldukça güzel ama. Gece de ayrı güzel oluyor şehirler be. Işıklandı. Şurada güneş battı, kıpkırmızı oldu orası. Yani katedrale nereden gireceğim acaba? Galiba kapalı arkadaşlar. Yani etrafını şöyle bir dolanalım. Kapalıymış. Bu kadar görebildik. Burası neymiş ki? Yine incik boncuk satılıyor. Kafeler var. Böyle bir alan. Arkada bir evler, bir şeyler var. Gelin bakalım. Ben de bilmiyorum gerçekten. Gerçek değiller tabii, sahteler. Ama yine de çok güzel olmuş. Hazır katedralin yine yanından geçerken şöyle ışıl ışıl halini bir göstereyim size. Ben yürümeye devam. Bu da enteresan bir konsept. Böyle yerlerde örtüler var. Üstünde oturuyorlar. Bayağı piknik tadında. No, YouTube. No, YouTube. Hello. Böyle işte seyyar satıcılar falan da var. Ben şu anda otobüsteyim. Kamboçya'ya geçiyorum arkadaşlar. Hemen araya hatırlatma girelim. Videolarımı beğeniyorsanız unutmuyorsunuz değil mi? Abone olmayı da. Bir sonraki video Kamboçya'dan olsun. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın, olur mu? Öpüyorum hepinizi. Bay bay.